Rabbimin benim şefaatime ihtiyacı yoktur. Ben sadece develerimin sahibiyim. Şehir ve Kabe ona aittir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğmasına az bir zaman kalmıştı. Kabe'yi her taraftan insanlar akın akın gelip hac mevsiminde ziyaret ediyorlardı. Kabe'nin bu kadar çok ziyaretçi toplamasını bir takım kimseler hazmedemiyor ve rahatsızlık duyuyorlardı. Bunlardan biri de Habeş Meliki'nin Yemen valisi Ebrehe Eşrem'di. Ebrehe, Kabe'ye olan insan akınını önlemek için, Bizans İmparatorunun da yardımıyla önce Sana şehrinde Kulleys adında bir kilise yaptırdı. İçini büyük masraflar sonucu altın ve gümüşle süsledi. Dışını çeşitli yerlerden getirttiği son derece kıymetli taşlarla donattı. Öyle ki, o anda yaptırdığı kilisenin bir benzeri başka bir yerde yoktu. Ebrehe, yaptığı süsleme ve zinetlerle güya halkı buraya çekecekti. Böylece aklınca Kabe'ye gösterilen büyük ilgiyi azaltmış olacaktı. Kilisenin inşası tamamlandıktan sonra da, Habeş hükümdarının takdirini kazanmak için şu mektubu yazdı. Hükümdarım, senin için öyle bir mabet yaptırdım ki, şimdiye kadar ne bir Arap ne de bir Acem, onun gibisini yapmış değildir. Arapların haccını buraya çevirmedikçe de asla durmayacağım. Ama Ebrehe'nin bütün bu harcaması ve çabası boşa gitti. Yaptırdığı kilisenin özel süslerini ve görkemli yapısını görmek için birçok kişi çevreden geldi. Fakat sadece süsünü görmek için geldiler. Kabe'ye yapılan ziyaret ise azalmadı, tam tersine eskisinden de fazla artarak devam etti. Başpapaz Hazretleri bu önemli günde sizi ziyafete davet etmek ister. Ebrehe, insanların Kabe'ye olan ilgisini kırmak için görkemli bir kilise yaptırmıştı. Bu olay Araplar arasında da duyulmuştu. Kinane kabilesinden Nevfel adında biri, bu kiliseyi kirletmeyi aklına koydu. Bir gece yarısı gidip kilisenin içini ve dışını pisliğiyle kirletti, sonra da memleketine geri döndü. Bu durum, Kabe'ye yönelişin devam etmesine zaten öfkelenmiş olan Ebrehe'yi iyice çileden çıkardı. Üstelik bunu bir Arap'ın yaptığını öğrenince öfkesi daha da arttı. Ebrehe, kilisesine yapılan hakareti duyduktan sonra büyük bir öfkeye kapıldı. Zaten amacı Kabe'ye olan ilgiyi azaltmak, insanları kendi yaptırdığı görkemli kiliseye yöneltmekti. Fakat bu olay, onun hırsını ve kinini daha da artırdı. Rivayetlere göre, kilisesinin kirletildiğini öğrendiğinde Ebrehe şu yemini etti. Araplar bunu Kabe'lerinden yüz çevirttiğim için yapıyorlar. Ben de onların Kabe'sinde taş üstünde taş bırakmayacağım. Sonra da Kabe'yi yıkmak gayesiyle Mekke üzerine yürümeye hazırlandı. Habeş kralından Mahmud adındaki meşhur fili istedi. Kral, o sırada dünyada büyüklük ve kuvvetçe eşsiz olan Mahmud isimli fili, Ebrehe'ye göndererek arzusunu yerine getirdi. Ebrehe ordusunu hazırladı ve Mekke'ye doğru yola çıktı. Mahmud adlı fil ile ordunun önünde Mekke'ye doğru ilerliyordu. Ebrehe ordusuyla Mekke'ye yakın Muammis denilen mevkiye gelince, bir süvari birliğini öncü olarak gönderdi. Süvari birliği Mekke civarına kadar sokularak, Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in 200 devesi de dahil, Kureyş ve Tihamelilerin sürülerini gasp etti. Bu sırada Abdülmuttalib, yani Hazreti Muhammed'in dedesi Kureyş kabilesinin reisiydi. Ebrehe, bir elçi ile Kureyşlilere şu haberi gönderdi. Ben sizinle harp etmek için değil, şu mabedi yıkmak için geldim. Eğer bana karşı koymazsanız, kanınızı akıtmaktan vazgeçerim. Şayet Kureyş kabilesinin reisi benimle harp etmek istemiyorsa, yanıma kadar gelsin. Kureyş reisi Abdülmuttalib'in elçiye cevabı şu oldu. Allah adına yemin ederiz ki, biz kendisiyle harp etmek istemiyoruz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Yalnız bu mabed Allah'ın evidir. Onu yıkılmaktan ancak Allah koruyabilir. O kendi mukaddes beytini muhafaza etmezse, bizde Ebrehe'yi bu hareketinden vazgeçirecek güç ve kuvvet yoktur. Kabe'ye sığınanlara yardım edin. Kaçanlara da yardım edin.
Karşılıklı bu konuşmadan sonra Abdülmuttalip, elçi ile birlikte Ebrehe'nin yanına vardı. Bana Habeş dilini bilen birini bulun. Abdülmuttalip heybetli bir görünüşe sahipti. Onu bu haliyle gören Ebrehe, içinden kendisine karşı gayri ihtiyari bir hürmet hissi duydu. Abdülmuttalip'e şerefli bir misafir muamelesinde bulunduktan sonra arzusunun ne olduğunu sordu. Abdülmuttalip isteğini belirtti. Adım Abdülmuttalip. Mekke'nin lideriyim. Muttalip ne? Yemek katarlar. Askerlerin 90 devemi almıştır. Arzum, develerimin iadesidir. Benim talebim şu. Askerlerin 90 deveme ganimet olarak el koymuş. Cenk etmeden ganimet de olmaz. Bu yüzden develerimi ve çobanları serbest bırakın. Ebrehe bundan pek hoşlanmadı ve alaylı bir tavırla, seni görünce büyük bir adam zannetmiştim. Cenk etmeden mi? Kazanmadan mı yani? Gözümden düştüm Mekke'nin lideri. Konuşmaya başlayınca pek de öyle olmadığını anladım. Fillerin efendisinden tek istediğin develerin mi? Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kabe'yi yıkmaya gelmişken, Şehrinin ve Tanrı'nın kurtulmasını istemeyecek misin? sen ondan söz etmiyorsun da aldığım 200 deveden bahsediyorsun dedi. Rabbimin benim şefaatime ihtiyacı yoktur. Abdülmuttalip, Ebrehe'nin alaylı tavrını aldırmadan, ben develerimin sahibiyim. Ben sadece develerimin sahibiyim. Kabe'nin de bir sahibi ve koruyucusu var, elbette onu koruyacaktır dedi. Şehir ve Kabe ona aittir. Bu sözler Ebrehe'yi hiddete getirdi ve şöyle konuştu. Onu bana karşı kimse koruyamaz. Abdülmuttalip yine sözün altında kalmadı ve orası beni ilgilendirmez. İşte sen işte o dedi. Develerine ve şehrine nasıl bir zulüm yapacağımı göreceksin. Karşılıklı bu konuşmalardan sonra Ebrehe, Abdülmuttalip'in gasp edilen develerini geri verdi. Abdülmuttalip ordugahı terk ederek Mekke'ye geldi ve olup bitenleri Kureyşlilere anlattı. Bu kadar mı yakınımızdalar? Muhamis'e kamp kurmuşlar. Ayrıca 200 deveyi de Allah için kurban etmek üzere işaretleyerek serbest bıraktı. Abdülmuttalip, ayrıca Ebrehe ordusunun şerrinden ve zulmünden korunmak için Mekke'yi boşaltmalarını halka tavsiye etti. Süheybe nerede? Hadi gidiyoruz. Kendisi de birkaç kişiyle birlikte Kabe'nin yanına vardı ve kapının halkasına yapışarak şöyle dua etti. Allah'ım, bir kul dahi evini barkını korur, sen de kendi evini Kabe'yi koru. Ta ki yarın onların haçları ve kuvvetleri senin kuvvetine baskın çıkmasın. Allah'ım, bu ev senin evindir. Biz senin kullarınız. Yalnız sana sığınırız. Mekke boşaltıldı. Halk, dağ başlarına ve kuytu yerlere sığınarak Ebrehe ordusunun yapacaklarını beklemeye koyuldu. Mekke mahzun, Kabe mahzun ve Kureyş mahzundu. Ertesi günün sabahı Mekke üzerine yürüyüp Kabe'yi yerle bir etmek için Ebrehe ordusunda hazırlıklar tamamdı. Ordu bir tek işaret bekliyordu. Tarih, miladi 571, Muharrem'in 17'si pazar günüydü. Ordu hareket edeceği sırada, Ebrehe'ye kılavuzluk görevini üzerine almış bulunan Nüfeyl bin Habib adındaki kişi, Büyük Fil Mahmud'un kulağına eğilerek şunları fısıldadı. Ey Mahmud, sağ ve selametle geldiğin yere geri dön. Çünkü sen, Allah'ın mukaddes ve dokunulmaz kıldığı yerdesin. Bu sözleri söyledikten sonra da koşarak bir dağa sığındı. Nüfeyl'in bu sözleri üzerine, o heybetli fil birdenbire çöküverdi.
Kaldırmak için her tedbire başvurdular, fakat bir türlü muvaffak olamadılar. Yönünü Yemen'e doğru çevirdiklerinde koşuyor, Şam'a doğru çevirdiklerinde yine koşuyor, doğu tarafına yönelttiklerinde aynı şekilde durmadan koşuyor. Ancak yüzünü Mekke'ye doğru çevirdiklerinde adeta bacaklarındaki kuvvet birdenbire çekiliyor ve Mahmud çöküveriyordu. O sırada Yemen tarafındaki gökyüzü kararmaya başladı. Uzaklardan, denizin üzerinden ağır ağır yaklaşan siyah bir bulut gibiydi. İnsanlar dehşetle bakıyor ve yüzleri sapsarı kesiliyordu. Göklerden bir ses yankılandı. "Hadi, dayanabilecekseniz dayanın bakalım." Ve gökten ebabil kuşları yağmaya başladı. Bu kuşlar, daha önce yeryüzünde kimsenin görmediği türdendi. İrili ufaklı, gruplar halinde birbiri ardına ilerliyorlardı. Başları vahşi hayvanları andırıyor, gagalarında ve ayaklarında taşlar taşıyorlardı. Kanatları kar beyazı bir ışıltıyla beneklenmişti ve alınlarında El-Kahhar yazıyordu. Yani onlar azap için yaratılmıştı. Ebrehe ve 60.000 kişilik ordusu şaşkınlık içindeydi. Kuşların attığı taşlar, taşlanmış yürekleri bile parçalayacak kadar güçlüydü. Ordunun düzeni bozulmuş, kuşlar her yanı sarmıştı. Kabe yalnız değildi. Kabe sahipsiz değildi. Ve Kabe adeta haykırıyordu. "Hani nerede ordunuz? Hani böbürleniyordunuz, peki şimdi nereye kaçacaksınız?" Her yerde Allah var, nereye saklanacaksınız? Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Sonunda Ebrehe mağlup oldu. Galip olan Allah'tı. Ve bir kez daha görülmüştü ki, adaletin ve intikamın en yüce sahibi sadece Allah'tı. Taş yağmuru ile karşı karşıya kalan askerler şaşırıp kaldılar. Bir anda karargah, yıkılan, yere serilen insan ve hayvanlarla doldu. Kendilerine taş isabet etmeyenler ise kaçışmaya başladılar. Ebrehe de o anda canlarını zor kurtaranlar arasındaydı. Fakat aldığı bir taş yarası ile sonradan o da arzusuna kavuşmadan ölüp gitti. O arada Kabe üzerine yürümemenin bir ödülü olarak Mahmud adındaki fil de sağ kurtuldu. Allah, Ebrehe ordusuna ebabil kuşlarını musallat ettikten sonra, ayrıca arkasından sel halinde yağmur yağdırdı. Yağmur seli, Ebrehe ordusunun ölülerini silip süpürerek denize döktü. Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de bu hadiseyi bize şöyle haber vermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Alam yec'al keydehum fi tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ababil. Termihim bi hicaretin min sicil. Fece'alehum ke'asfin me'kul. Rabbin fil sahiplerine nasıl davrandı? Görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi. Onları pişkin tuğladan taşlarla vuruyorlardı. Derken Allah onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı. Bu olay, Peygamber Efendimizin peygamberliğinin bir deliliydi. Çünkü fil vakası, o doğmadan kısa bir süre önce gerçekleşti.
Allah, Ebrehe'nin büyük ordusunu helak ederek Mekke'yi ve Kabe'yi korudu. Böylece, Resulullah'ın doğacağı şehir olan Mekke ve onun kıblesi olacak olan Kabe, mucizevi ve gizli bir şekilde düşmanların saldırısından kurtarılmış oldu. Bu, Allah'ın sevgili peygamberini ve onun gelecekteki davasını korumaya daha doğmadan başladığını gösteriyordu. Bu hadise Arap toplumunda öylesine büyük bir iz bıraktı ki, o yıl artık Fil Yılı diye anılmaya başlandı. Araplar, tarihlerini yıllar önce ya da sonra olarak değil, büyük olaylara göre kaydederlerdi. İşte bu yüzden, Peygamber Efendimizin doğduğu yıl Fil Yılı yani miladi 570 yılı olarak hafızalara kazındı. Fil olayı, hem Kabe'nin korunmasıyla dini bir anlam taşıdı, hem de Mekke'yi Arap Yarımadası'nın merkezi haline getirdi. Düne bakışın bu seferki konusu fil vakasıydı. Eğer videoyu beğendiyseniz ve içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda görmek istediğiniz konuları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleşti. Muhammed